Evet, bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi bu görüntüleri aldığımız için uçağı yalnızca 2 dakikayla kaçırmıştık. Sıradaki uçuşa daha 6 saat varken dizginlemesi güç bir at için havaalanında beklemek saçma olurdu. Zira koşan atlar duran atlara yeğdi. Yine sonda söyleyeceklerimi baştan söyleyeyim ki samimiyetimiz pekişsin. Süzülerek uçuyoruz burada. Hızımıza denk yok, başınıza dert. Hepinizi görüyorum yukarıdan net. Karşınızda en filo paket görünümlü S-Line'lardan biri. Ama dikkatimizi çeken 2 logo daha var. Biri kurgu masasına fark ettiğim 35 TDI yazısı. Yani Tiguan'la aynı 2 litre ve 150 beygirlik dizel motor yeniden emrimizde. Herhalde Tiguan'ı bırakır bırakmaz Q3'ü bulmak gerçekten en iyi ihtimallerden biri. Zira terzi aynı olsa da kumaşta dikiş de bambaşka. En yanlış anlaşılmış fizik yasalarından birini, termodinamiğin ikinci yasasını seçmek doğru olacaktır. Eğer entropi hakkında kısa tanımlara denk geldiyseniz, düzensizliği belirleyen ölçüt olduğunu bilirsiniz. Ama bundan çok daha fazlasını anlatır. Her sistem kendi içine nihai bir dengeye ulaşmaya arzu eder. Yani bir sonraki denge belki daha iyisi olacaktır. Sonra bir sonraki, sonra diğeri, sonra sıradaki. Bu düzensizlik sayesinde her bir denge, her değişkenle beraber yeni bir denge oluşturur. Entropi, bu süreçte enerjinin yayılma arzusunun, veriminin zamana göre belirleyici ölçütüdür. İşte Tiguan'la Audi Q3 arasındaki bu fark tam da entropiyle belirginleşiyor. Karışık mı geldi? Ya tekrar dinleyin ya da boş verin. Nasılsa her şey olacağına, yeni sistem öğeleri arasında yeni bir dengeye varıyor. Hazır ışıkta durmuşken, gösterge ekranı çok daha şık. Seat grubunda gördüklerinize benzer şekilde klasik kadran düzeninden biraz daha uzak. Ama özellikle spor modda aynı anda sade ve agresif. Karşınızda bir diğer avantaj grubu. Fiziki düğmeler, klima, sürüş modları, denge destek programını açıp kapatmak ve daha niceleri. Şimdi ya BMW'nin parçaları daha pahalı ya da Audi Q3 iyi satmıyor. İçerideki her şey çok daha iyi hissettiriyor Tiguan'a göre. Malzeme kalitesi de, parça geçişleri de çok daha sıkı. Acaba neden daha çok parçası çalınan arabalar BMW ve Porsche oluyor? Mı yoksa stresli mi bu, hepsi acele etti beni sevmek, işinde görmeden sev ama tanımadan sevme, belan olurum kendi belam olduğum gibi. 4 yıl Eiffel kabul et sinemam, fakat zaten hayal etmedik hiç o limuzinleri, siz make up biz make it, rap işinde Thunderbolt backup, hayatının datasıyız. Final core çepik fetişim bu, istemeden dis yapıyor diyebilirsiniz, fakat kalırsal bu durumu anlayabilmek için ölümden sonrasında randevu alabilirsiniz. Orta ekrana geldiğinizde ise Volkswagen grubu arasında tutmuş olan Excel düzeni yine burada da yerini alıyor. Tiguan'a göre direksiyon daha konuşkan ve daha direkt. Direksiyon turu bence biraz fazla gibi geldi ama gayet atik. Sadece direksiyon aşırı elektronik bir sistem üzerine kurulu olduğu için yine hissiz ve bu durum üzücü olmaya devam ediyor. Ama ekran ve yazılım son derece atik çalışıyor. Ya daha iyi bir donanım kullanılmış ya da Audi'nin arayüzü çok daha az widget çalıştırıyor. Zaten diyoruz, her şeyi de aynı ekrana koymayı verin. Şimdi bütün bu sürüş deneyimini spor modu standart olarak seçtiğimizi varsayarak konuşalım. İmdat, bizzat edemedim aklıma izah, nizah. Bu dünya tüme varım yapamayan insan. Kim var göremiyor gözlerimi izaf, nizam ve vicdan. Yine tüme varamıyor insan. İşler hem yazılım hem sürüş dinamiği anlamında burada daha farklı. Bunun bir diğer sebebi de bagajda görülen öbür arma, Quattro. Elbette eski usul, bütünüyle mekanik bir Quattro değil ama akıllı diferansiyeller hem yol tutuşunu hem de ön arka çekiş dağılımını hesaplıyor. Dediğim gibi akıllılar, iyi haberleşiyorlar. Bu arada nedendir bilmem. Audi'nin bir ufak kriminal bir araç olduğu gibi bir intiba var. Tabii ki Türkiye'deki devlet erbapları ve Jason Statham'ın taşıyıcı film serisi hariç.
Ancak binek grubunda ve paylaşımlı bir Audi olunca ne olur ne olmaz diye bir ufak bir temizlik yapıyoruz. Size kalansa limitler dahilinde zorlamak. Bir diğer cepheden Berlin'e bir süre hiç değilse vize yenilene kadar bir vedamız olmuş o gün. 2025 sonunda Berlin'de çalıştığım firmayla park yeri kavga şaka. Hatta Mazda MX-5, Polestar 2, Tiguan ve bu Audi Q3'ü inceleme fırsatlarında da vesile olmuş bu kısmet zamanla tam da bu işte. Bilmem etmem yolum yürüm neresi? Ancak bazı kavşaklarda yollar ayrılabiliyor. Konuyla ilgisiz bir örnek olacak ama Q3 ve Tiguan'da yapılan ayrı ayrı mühendislik tercihleri gibi. Sistem elbette yeni bir dengeye ulaşır. Audi'nin Tiguan, hatta belki Golf'ün platformunu kullanıp bu ikisinden daha maharetli bir araba yapması gibi. Yeni bir dengeye ulaşmak için bizim yapabileceklerimize gelince kavşaktan sıradaki çıkışı, sıradaki manevrayı seçmek oluyor. Benimkisi de kesin olmasa bile keskin bir dönüş oluyor ve bu sefer kesin yakaladığımız İstanbul uçağına ulaşıyor. Videonun başında bahsettiğimiz gibi bu otomobili de Türkiye'de bu motor ve bu donanım kombinasyonu almanız mümkün değil. 3 silindirli 1,5 litrelik araçların arasında Audi Q3, Tiguan, Cupra Formentor gibi seçenekler sizin için nasıl geliyor? Dilerseniz yorumlarda buluşabiliriz. Serüvenin bu aşamasına kadar yardımı, desteği, katkısı olan her şeye ve herkese teşekkürlerimizle. At Murat'tır, Vatana Dönüş bölümüyle 2 litrelik bir binekle yolculuğuna devam edecek. Milletime varamıyor insan.